çok gerçekten sizin tanımanızı istediğim bir konuğum var. Sevgili Charlie Morley. Charlie Londra'dan. Ela Hanım ben de çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Hoş geliyorsunuz. Charlie Morley, Hay House UK'in bestseller yazarlarından. Gerçekten çok önemli bir isim. 4 tane kitabı var. Lucid rüyalar hakkında, rüyaların eğitimcisi. Yıllarca Budist tapınağında yaşamış Londra'da. Eğitimler veren, yazar, eğitmen, çok önemli bir ruh gerçekten. Ben sizlerin onun kendisini tanımanızı istedim. Çünkü workshoplar yapıyor. Lucid rüyaları nasıl yapacağımızı, astral seyahatleri nasıl yapacağımızı ve uyku problemlerini nasıl şifalandıracağımızı gösterebilecek güzel bir isim. Ben kendisine 10 yıl önce, herhalde 10 yıldan fazla önce İrlanda'da bir eğitimine gitmiştim. Çok yıl önce. Orada tanışmıştık. Yollarımız orada kesişti. Ondan sonra da tabii kontak içindeydik. Birkaç hafta önce bir yayın yapacaktık. Fakat bir hastalıktan dolayı bir türlü yapamadık. Ama bugüne inşallah bugüneymiş kısmet. Evet, Charlie Morley ile Londra'dan katılacak bize ve ben arada çeviri yapacağım. Gerçekten çok değerli bir ruh. Kitapları var, workshopları, eğitimleri oluyor. Kendisini takip ederseniz hem Instagram'da, Twitter'ı var galiba, hem Facebook'ta çok faydalanırsınız diye düşünüyorum. Birazdan gelir herhalde Charlie. Ben bakayım Charlie girmiş mi? Davet ettim. Geldiyse gelir. Evet, hoş geliyorsunuz. Herkese iyi akşamlar. Here we go, Charlie. Hello. Hello, hello. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm great, thank you. You know what? We made it. We made it. It's happening. Yes. How are you? You know, I was explaining to my followers that I think we met around 10 years ago in Ireland. I came to one of your workshops. And Oh, that's interesting. I'd assumed we'd met in Turkey or somewhere. no. And then I even we shared a taxi to the airport. I remember. Do you remember? Oh, yeah, the one that I was doing with Gateways of the Mind, I think. That's right. Yes. Okay, that's the one. Yes, it was very good. So I just thought, wow, Charlie is the person I like to introduce to my followers. So here we go. Oh, brilliant. Oh, yeah, in my head, I thought we had met at the workshop I'd done in Istanbul. No. Because I seen you in Can Aydoğmuş, you know? Yeah. Yazıyor, and Yeah. I follow him as well. So one day I seen you, I said, wow, you know, here is our Charlie and just talking in Can's Instagram. So I need to invite him as well. So that's the story. Oh, great. Well, I'm glad to be here. Excellent. Thank you very much for coming here. I really appreciate to be here. And I explained a little bit about you just before you arrived, but can you explain who is Charlie? Because I know we have only half an hour. I'm aware of it, but can you just explain who is Charlie and what do you do? Who is Charlie? That's a big question. I don't think I know the answer to that. I think my life will be spent trying to find out. Tricky question. But what I do, I help people with their sleep and dreams. Okay, I will translate. Oh, yeah. Okay, is that okay? Ben Charlie'ye kim olduğunu sordum. Hani biz 10 yıl önce tanışmıştık. Bir İrlanda'da demiştim. Workshop'una gitmiştim. Sonra da Can Aydoğmuş'un kanalında görmüştüm. Dedim Charlie ben de davet edeyim. Sonunda geldi. Charlie'ye kim olduğunu sordum. Size çok kısa anlatsın. Ben dedi kimim? İşte lucid rüyaları eğitimini veren ve uyku problemlerinde insanlara yardımcı olmaya çalışan biriyim dedi. So what I do, I help people either with their dreams to learn to have lucid dreams, so dreams where they know that they're dreaming as the dream is happening, or alternative, I help them sleep. So people who've got stress or trauma affected sleep and want to be able to get to sleep and not be affected by insomnia, then that's what the new book is about. So both, I help people dream and I help people sleep. Ah, yeah, there it Don't is. talk about this. So
Charlie dedi ki ben uyku problemleri olan işte gece şeyleri, kabusları olan, uykusuz çeken insanlara ya da işte ne bileyim gaziler, travma, işte bir sakın psikolojik sıkıntıları olan insanların uyku problemlerine yardım ediyorum ve de lucid rüya görmenin nasıl olduğunu eğitimcisiyim diyor. Ve de çok güzel 4 tane kitabı var. I'm talking about your books now. And you have 4 books, don't you? Yeah. Charlie'nin 4 tane kitabı var. Bu en sonuncu kitabı Wake Up to Sleep. Gerçekten çok güzel bir kitap. Uyku problemleriyle, travmaları olan insanların nasıl uykuyu uyuyacağı muhteşem bir kitap. Herkese öneriyorum. I just introduced about your book and how good it is and what is it for, and I read about it and I suggest it to my followers. Oh, I'm glad. Thank you. Thank you. So, I know when I read these books, I read your previous book, I know, Lucid Dreaming, and this is another step for your workshops and your knowledge, and really interesting. I really found this useful, to be honest. Whoever has any problem with sleeping, this is the book to read. So I know what to do, but how can we help to our followers here who cannot sleep, has for a reason like depression or trauma or whatever? How can we help to our followers? Dedim ki burada uyuma problemi çeken bizim izleyicilerimize depresyon olur, işte travmalardan vesaire uyuyamayanlara ne önerirsin? Buradan nasıl bir yardım ederiz? So we need to work with the body. You know, a lot of approaches to sleep look at the outside environment. So things like not looking at your phone, not having coffee, having a bath before bed, they're all kind of external environment stuff. And that can work for some people, but until we change the internal environment of our bodies, sleep isn't going to become a natural process. So my approach is to work with the body through the breath, through body awareness, and through regulation of the nervous system. Because if you can regulate your nervous system, then sleep will happen naturally. And you won't need to change the external environment. You know, if you can regulate your nervous system, you can fall asleep in a nightclub. It'll be completely possible to switch sleep on. But it's all through the breath and the body. That's my approach. That's right, perfect. Şöyle diyor, hani dış etkenleri çok, hani ben şey yapmıyorum, hani onlar işte odanın sıcaklığı, odanın havalandırılması, işte ne bileyim bir şeyler, lavanta koklama vesaire vesaire. Bunların dışında ben diyor nefesle ve sinir sistemiyle bunu çözüyorum. Sinir sisteminize hakim olursanız diyor bir gece kulübünde bile uyuyabilirsiniz diyor. Dolayısıyla bize onu nasıl yapacağımızı öğretiyor. Yani en önemlisi nefesle bunu regüle etmek ve sinir sistemini bir regüle etmekle yatıyor. So, how can we just sort of explain what to do? Like breathe 3 times, or you know, I read the book about the yoga nidra. And how can we just do a little bit practice or practical information so they can maybe try tonight? And also, meantime, they're asking about the book. Is there any in Turkish? As far as I'm aware, this is not translated yet. Is that right? Not yet. No, yeah. Only came out a few months ago. So I think it takes at least kind of a year for some translations to come out. Bu kitabın daha Türkçesi çıkmadı çünkü çok yeni, ama daha öncesilerinin Türkçesinin var olduğunu biliyorum Türkiye'de. Yes, please. Thank you. So I think the breathing thing is an interesting thing that we can look at. So the quickest way to change your neurological state is through your breath. So you can change the state of your brain by the way you breathe. And we know this because if we breathe in a certain way, we feel a certain way. So if we start going, you know, this puts us into a state of anxiety. Whereas if we do the opposite, if we start going, we can kind of feel the relaxation. So we know that our breath affects our brain. Nefesimizi kullanarak sinir sistemimizi gevşettiğimizi biliyorsunuz diyor. Hani diye nefes alırsak tabii ki daha bir strese giriyoruz, ama diye yaptığımız zaman bütün sinir sistemimiz rahatlıyor ve onu kontrol altına alıyoruz. This is because over millions of years of evolution, the pathways between the lungs and the brain have become very, very quick, very, very direct.
Because of course, if our lungs stop taking in oxygen, our brain dies very quickly. Diyor ki bizim akciğerlerimizle beynimiz arasında çok bir iletişim var diyor. Hani o iletişim koptuğu an gerçekten problem oluyor. Düşünün diyor, nefes alamadığımız zaman diyor akciğerlerimiz de iflas ediyor ve gerçekten ölüyoruz diyor. Onun için yani nefes ve akciğerlerimiz birbirine çok sıkı fıkıya birbirine bağlı olduğunu söylüyor. So the brain really trusts the lungs. It really has, yeah, it really trusts the messages from the lungs. I love that. Diyor ki beyin diyor şeyimize, akciğerlerimize güvenir diyor. Bu çok çok önemli diyor. It actually trusts the lungs more than it trusts its eyes. Diyor ki beyin diyor akciğerlerimize, gözlerimize güvendiğinden daha çok güvenir diyor. Bu çok ilginç. Ben de bunu hiç düşünmemiştim. That's really interesting, you know. Never thought. Yeah. So you can be watching something really scary, like you can be watching a horror movie or a traumatic event, but if you are breathing in a relaxed way, very slowly, very mindfully, the message from the breath will override the message from the eyes. I see. So you mean if you're watching something really stressful? Diyor ki örneğin diyor hani bir çok böyle stresli bir şey izliyorsunuz diyor ama beyin olarak hani kendinizi yavaş güzel nefes alırsanız diyor o gördüklerinizden etkilenmezsiniz diyor. Yani nefes her şeydir demeye getiriyor. Now, most of the time we aren't aware of how our brain's affecting, of how our breath is affecting our brain. And we also aren't aware of how incredibly quickly most people breathe. Like the average breath rate in 2020 was between 15 and 20 breaths a minute. That's really fast. Diyor ki çok hızlı nefes alıyoruz diyor. Normalde 15 ila 20 nefes bir dakikada alıyoruz ki diyor bu çok çok hızlı diyor. Aslında bunun daha yavaş olması gerekiyor. What's the ideal? How many in a minute is the ideal? Yeah. So in 1939, the average breath rate, the average American breath rate was 4.5 breaths a minute. So in the 1930s, it was 4.5 breaths a minute. Now it's almost 20. That's crazy. Is it American report or you said? American breath rate, yeah, but I'm sure that can be, you know. Okay. Diyor ki 1939'larda yapılan bir araştırmaya göre ortalama insanların bir dakikada aldığı nefes 4 ila 4,5-5'miş. Ama şimdi 19-20'ye çıkmış diyor. Bu gerçekten gösteriyor ki bizim sinir sistemimiz çok beta'da çalışıyoruz hakikaten. That's so right because our brain waves and stuff, it's just really in a beta, isn't it? So stressful we live on. Yeah. So we're breathing so fast that our body is constantly in a state of fight or flight. Anytime you breathe at more than 10 breaths a minute, you're in fight or flight. Oh my goodness. Diyor ki o kadar çok hızlı nefes alıyoruz ki diyor. Söylediğimiz gibi sinir sisteminde kaç ya da hani kovala şeyine giriyor sinir sistemi diyor. Ortalama onun üstünde bir dakikada 10 nefesin üstünde alırsak vücut onu bir savaş kaç modunda zannediyor diyor. So that means we can make a crazy statement, which is that 99% of the world's population are constantly in a state of low-level fight or flight activation simply because of the way they breathe. Sadece çok hızlı nefes aldığımız için diyor, %99 of dünya nüfusunun %99'u diyor savaş kaç modunda, öyle bir ruh halindeyiz hepimiz diyor. And this is not only bad for our sleep because it puts us into the state of stress, it's also really bad for our bodies. I mean, you can plot clearly on a graph the rate of breath going up from the 1950s to 2020 and the rate of anxiety, depression, obesity, cancer, strokes. They go at the same rate. Absolutely, so right. Diyor ki işte 39 yılında işte 4-5 nefes olan dakikadaki ortalama diyor 2022'ye geldiğimizde işte 19-20'lerde diyor. Dolayısıyla da stres, travma, depresyon, hastalıklar, fiziksel hastalıklar, ruhsal hastalıkların hepsi de artmış durumda. Uyku da bunun problemlerden sadece bir tanesi. Onun dışında bir sürü probleme neden oluyor diyor. So slowing down our breath rate is not only really good for our sleep, but it's also really good for our bodies. That's right.
Yani şeyimizi, nefes sayımızı düşürmek diyor, dakikada aldığımız nefes sayısını sadece şeyimizi değil, uykumuzu değil, genel sağlığımızı da düzeltecektir diyor. Dolayısıyla zaten ben bütünsel sağlığa önem veren biri olduğum için zaten dolayısıyla ben Charlie'yi buraya davet ettim. Nefes çok çok önemli. Thank you. The amazing thing with the medical studies of breathing nowadays is that they can tell you exactly what breath rate, exactly what effect each breath rate has on the body. Şimdi öyle bir tabii çalışmalar var ki diyor işte şeyin nefesin oranına göre hangi oranda vücudumuzu nasıl etkilediğini çok güzel bize anlatıyorlar diyor. Tıp çok artık bunda çok açıklamalarda bulunuyor diyor. And it turns out there's an optimum human breath rate. For 90% of the world's population, there is a perfect breath rate. And it's exactly 5.1 breaths a minute. Very specific. Oh my gosh. I'm really surprised. I didn't think that it's that low, you know. Yeah. Diyor ki optimum dünyadaki %99 ortalamaya göre diyor. Optimum ideal olan bir dakikada almamız gereken nefes 4.3 you said? 5.1. 5.1. 5.1 yani 5.1 nefes bir dakikada almamız aslında ideal olan optimum nefestir diyor. And the reason I said 90% of the world's population, because about 10% of the population are over 6 foot tall. And if you're very tall, 6 foot and above, you want a slightly slower breath rate, maybe 4 or 3.5. Okay. Bu ortalamanın dünyanın %90'ı 5.1 olarak söyledim diyor ama geri kalan %10'u da diyor 1.80'in üzerinde olanlardır diyor. Onların da zaten diyor biraz daha yavaştır diyor. 5'ten daha düşüktür. Çok uzun boyluların nefes oranı diyor. And the way they measure this is they basically get people to breathe at different rates and then they see the effect on the body. And when you get around the 5 breaths a minute mark, for most people, everything that can be measured becomes optimized. So alpha waves optimized, heart rate variability optimized, blood flow optimized, blood pressure optimized. Everything. When you hit 5, it just goes into perfect waves. Okay. İdeal olan diyor bu çok şeyle araştırılmış diyor. Yani sormuşlar burada biri sormuş there's a question 5.1 breath what does it mean? So I will explain that as well. Diyor şöyle yani bir dakika içinde 5 kere nefes almak. Yani şöyle deyin 60'a bir dakika içinde bu 1 2 bundan 5 tane bir dakika içinde almamız gerekiyor. Bunu söylüyor. Eğer böyle yaparsak diyor bütün vücudumuz iyileşiyor. Kan dolaşımımız, kan basıncımız, beyin sistemimiz, bütün fonksiyonlarımız en mükemmelinde çalışıyor. Dolayısıyla aslında yavaşlamamız gerekiyor. So I mean that we should be slowing down in every level. Yeah. Isn't it? Yeah. So what has this all got to do with sleep? You know, a lot of people when they approach sleep is they look, they're too focused on just sleep. Whereas actually sleep is a natural phenomena which will occur in a body that is regulated. So forget about sleep. Concentrate on regulating the nervous system and then sleep will happen naturally. But as well as your sleep is improving, we also have big reductions in anxiety, panic, post-traumatic stress disorder, depression, as well as people getting great sleep. So it's such a brilliant practice. Amazing. That's really, really good. I need to explain that to them. So şöyle söylüyor Charlie. Uyuyamadığınız zaman diyor sadece uyumaya fokus oluyorsunuz diyor. Uyuyamıyorum tabii diye uyumak için çaba sarf ediyorsunuz diyor. Halbuki diyor onun yerine diyor nefesinize odaklansanız, nefesinizi yavaşlatsanız dediğim gibi işte bir dakikada ortalama 5 nefeste düşürürseniz diyor zaten vücudunuz yavaşlayacağı için sisteminiz tam olarak regüle olarak düzenli olarak vücudunuz çalışacağı için otomatikman uyuyacaksınız. Çünkü diyor uyku bir doğal bir sonuçtur diyor. Vücudunuz rahatladığı ve normal optimal rahatlamaya geldiği an zaten uyku kendiliğinden oluşacaktır diyor. Dolayısıyla uykuya çok fokus olmayın. Uykuya kendinize uyuyamıyorum diye ilginizi ona vereceğinize nefesinize verin diyor. So all of the science and the medical studies and everything can be found in the book. But now I suggest maybe we try some of this slow breathing. That will be amazing.
Charlie diyor ki bu kitapta bütün teknikleri yazdım diyor. Ne yazık ki şu anda bu İngilizce. Wake Up to Sleep, Charlie Morley. Ama umarım çok yakında Türkçe'ye de çevrilir. Şimdi diyor isterseniz diyor küçük bir pratik yapalım. Burada nasıl nefes alacaklarının bir egzersizini gösterelim diyor. Thank you. So breathing at 5 breaths a minute is precisely 6 seconds breathing in and 6 seconds breathing out. Bir dakikada 5 kere exactly yani tam olarak nefes almak diyor. 6 seconds in and 6 seconds out. 6. Yeah. Bu tam olarak şöyle yapabiliriz diyor. 6'ya sayarak nefesi alacağız. 6'ya sayarak nefesi vereceğiz. We will count to 6 breathe in and count 6 out. Is that right? No. I'm gonna guide you. So you could count, but when you count, you stimulate the left brain hemisphere, and we don't want that to happen. We want to be relaxed. So the easiest way to practice this is to use an audio track. And if you go to my website, charliemorley.com, and then / the name of the book, Wake Up to Sleep, I've got a resources page with all of the audio tracks for free. So you can download them and be guided. Let me think. Diyor ki bunu da en iyi yapacağınız şey diyor. Benim internet charliemorley.com'da Wake Up to Sleep diye bir bölümü var charliemorley.com'da. Lütfen oraya girin. Orada videolarım var diyor. Orada size nasıl yapacağınızı söylüyor diyor. Uykusuzluk problemi olanlar charliemorley.com'a girebilir. Wake Up to Sleep yazsınlar. Orada videolara girerek Charlie'nin sesli olarak sizi 6'ya falan saymadan bunu yaptırabilecek. Çünkü siz kendi kendinize sayarsanız diyor beyin strese giriyor diyor. Dolayısıyla da rahatlayamıyor. Dolayısıyla Charlie'nin web sayfasına sizi davet ediyoruz. So ideally we would use one of these audio tracks and they go kind of like bing, 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 and just follow breathing in, breathing out. But we don't have that track, so today you're going to have my voice. Okay. Şu anda tabii burada yok ama web sayfama girsinler. Bu videolarımı izleyerek isterse download da edebilirler diyor, bilgisayarlarına indirebilirler. Oradan benim sesimi dinleyerek çok güzel bu nefes bir dakikada ortalama 5 nefese inip çok güzel rahatlayıp uykuya dalabilirler diyor. Okay, so going from 20 breaths a minute to 5 breaths a minute is quite a big shift. So I'm going to ease us in slowly. Diyor ki dakikada 20 nefes almaktan birden dakikada 5 nefese inmek çok büyük bir iniştir diyor. Hani biraz zor olabilir diyor. And if you're worried about, but what if we don't get exactly 5 breaths a minute? Anything between 4 breaths per minute and 6 breaths a minute works, but 5 is the best. But I'm pretty good at getting 5. I think I can do it. Okay. Diyor ki çok endişelenmeyin diyor. Hani illa 5 olacak diyor. 4 ila 6 olabilir diyor bir dakikada ama yani ortalama 5 ben onu yapmaya çalışıyorum diyor. Ama hani biraz az biraz çok olabilir. O kadar da bunun için çok stres etmeyin diyor. Okay. So there's a certain point when we're doing this breathing that I'm going to encourage you to move your body as well. This is a really good way to keep track of the timing of the breath, and it's also a good way to expand the lungs when you first begin. How do you mean to move? While you're lying or standing? You'll see. I'll show you. There'll just be hands going up and then hands going round. Okay. And then hands going up. Like that. And then hands going around. Okay. Yeah, just for a couple of breaths, just to help expand the lungs. Diyor ki bu nefesinizi düşürürken 20'den 5'e hani işte Charlie'nin web sayfasına girin, orada sesli olarak sizi yönlendirecek. Vücudunuzu da yukarı kaldırmak diyor. Daha kolaylaştırır. Hem de akciğerlerinize daha çok oksijen girer ve daha kolaylaşır. Yani şöyle hani bizim bildiğimiz beden eğitimi derslerinde yaptığımız gibi şöyle yaparken vücudunuzu da yukarıya doğru harekete geçirin diyor. Great. Okay, so I'm going to ask us to, I'm going to ask you to follow along, and we'll just do this for a couple of minutes. Okay. Şimdi benden bizi takip edin diyor. Lütfen herkes uygun bir yerde otursun ve Charlie'yi takip edelim. Charlie ile beraber yapalım. We are ready now. Okay. So, do you need to translate this, or will people be able to follow? Breathing in, 2, 3, 4.
maybe I will do in the beginning, maybe one or two, so Sure. continue. This makes sense, isn't it? Okay. So, breathing in, Nefes 2, alıyoruz. 3, 4, breathing out, Nefes veriyoruz. 2, 3, 4, breathing in, Nefes 2, alıyoruz. 3, 4, breathing out, Nefes 2, veriyoruz. 3, 4, breathing in, Devam. 2, 3, 4, breathing out, Veriyoruz. 2, 3, 4, breathing in, Nefes al. 2, 3, 4, breathing out, Nefes ver. 2, 3, 4, breathing in, 2, 3, 4, breathing out, 2, 3, 4, breathing in, Nefes al. 2, 3, 4, breathing out, Nefes ver. 2, 3, 4, breathing in, 2, 3, 4, breathing out, 2, 3, 4. Notice back to the breath, breathing in, 2, 3, 4, breathing out, 2, 3, 4, breathing in, 2, 3, 4, breathing out, 2, 3, 4, breathing in, 2, 3, 4, breathing out, 2, 3, 4. Just allowing your breath to return to its natural rhythm and just noticing. Nefesinizin eski haline döndüğüne dikkat edin. Nefesinize odaklanın. How does my body feel now? Vücudum nasıl hissediyor? How does my mind feel now? Beynim nasıl hissediyor? Just noticing the effects on our body and mind that we can have through just 2 minutes of breathing much more slowly than usual. 2 dakika daha yavaş nefes almanız kendinizi nasıl hissettirdi ona dikkat edin diyor. So ideally, that practice that we did, you'll do for 10 minutes minimum before bed or in the morning. Okay. İdeal olan diyor bu yaptığımız nefes alma tekniğini diyor gece yatmadan diyor 10 kere ve hatta sabahları da yaparsanız çok iyi olur. Sabah akşam 10 kere bu nefes hareketini yaparsanız sinir sisteminiz rahatlayacaktır diyor. I believe it's going to the parasympathetic system, isn't it? So it's Exactly. that's why we're working on it. Yeah, if you've got sleep issues, then 20 minutes minimum a day. Eğer uyku probleminiz varsa günde minimum 20 dakika bu nefes egzersizlerini yapın. Gerçekten faydalı olacaktır diyor. To be honest, sorry, I few times after reading your book, because you explain it amazingly, and I went to your website, I check about this plaster thing as well. So, Oh, yeah, the mouth and breathing. it was amazing. Honestly, that night for a reason, I was having problem with sleeping, and I just said, I will try what Charlie taught me, and I done it like that, gone. Yeah, so that's quite an interesting thing. So let's look at that. That a lot of sleep problems are caused by something as simple as breathing through your mouth when you sleep. Birçok diyor uyku problemleri genelde ağızdan nefes almakla olur diyor. Çünkü ben kendine burada söyledim. Benim de bir gece uyku problemi olmuştu. Bu kitabı okumuştum. Charlie'nin videosunda internet sayfasında seyrettiği kadarıyla ağzınıza şimdi açıklayacak bir bant koyuyorsunuz. Ağzınızdan nefes almıyorsunuz. Ağzınızdan nefes almadığınız zaman bütün uyku problemleriniz yok oluyor. So how can I stop breathing through my mouth? I'm asleep. Diyor ki peki bazı insanlar hani ağızdan nefes alıyor. Peki nasıl ağızdan nefes almayacağım uyurken bunu nasıl çözeceğim diyor. There's something called mouth taping.
Yöntem var ki diyor, ağız bantlama tekniği var diyor. Onu zaten kendi anlatıyor. So this is not like a big piece of tape across your mouth. It's a tiny bit of tape this way, just like that, over your lips as you sleep. So you can still, you're not sealed your mouth and you can easily open, but a piece of tape there that just encourages your mouth to stay closed while you sleep. If you spend 8 hours breathing through your nose rather than your mouth, your oxygen levels become optimized for those 8 hours, leading to much more refreshing sleep. It actually can have an effect on your dreams, the quality of your dreams, but mainly it has an effect on the quality of your sleep from something as simple as just breathing through your nose rather than your mouth when you sleep. Absolutely so right. Burnunuzdan nefes almanın öneminden bahsediyor. Eğer diyor günde 8 saat burnunuzdan doğru nefes alırsanız diyor, akşam hiç problemsiz uyursunuz. Hem çok kaliteli rüyalar görürsünüz, hem vücudunuz daha sağlıklı olur. Hakikaten çok çok önemli. Bir de nitrik oksit de salgılıyor vücut burundan. Burun çok önemli. Peki burundan nasıl nefes alacağız diyor, uykudayken diyor. Buna işte siz ince bir teyp koyabilirsiniz diyor, bant diyor. Sadece şöyle, yani buraya koyarsanız ağzınızın şuraları açık olacak, nefes girecek. Böyle kapatıp yatarsanız diyor, bedeninizi, beyninizi burnunuzdan nefes almaya yapacaksınız, iteceksiniz. Ağızdan az nefes alırsınız ve dolayısıyla uyku problemleriniz ortadan kalkar diyor. And again, it's another great example of how much sleep is influenced by breath. Now, most people have never heard of that. Most doctors have never heard of that. With full respect to medical doctors, so many doctors know nothing about sleep. And that's simply because of the way medical training occurs. My sister is a doctor, and she confirmed to me that in 6 years of training, she had 2 hours training on sleep. That's crazy. That's all right. Diyor, bütün doktorlara buradan saygı duyuyorum. Benim kız kardeşim de doktor ama diyor, doktorlar bu uykunun diyor nefesle bağlantısını bilmiyorlar diyor. Sadece 2 saat böyle eğitim alıyorlar uykuyla ilgili diyor. Nefes, nefes, nefes. Gerçekten uyku problemlerini çözmenizin en başında gelen şey nefestir diyor. But so in conclusion, one of the best tips I can give to sleep better is work with your breath. Before you go to sleep, regulate your breathing, have at least 10 to 20 minutes of breathing much, much slower than usual. 20 minutes of what we just did, that 5 breaths a minute, coherent breathing, will have effects that last about 2 to 3 hours. So it means at least those first 2 to 3 hours of sleep, you'll be in the correct nervous system state that you need to sleep. And that can be enough to kind of get you on the road to sleep. Right. It's so simple and it's so much more effective than all of the sleep hygiene stuff that people try and do. Excellent. Diyor ki o kadar etkili ki diyor nefes diyor. Şimdi bu yaptığımız 2-3 nefes diyor hani yaptık ya, o sizi diyor 2 saat uyumanıza sebep olacaktır diyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası demeye getiriyor. Eğer uyku probleminiz varsa diyor iyi nefes alın. Yatmadan önce 20 dakika yavaş güzel nefes alın. Bilinçli nefes alın. Nefesinizi yavaşlatın. Ortalama 1 dakikada 5 nefes almaya çalışın. Ve 20 dakika bunu yapın, zaten çok rahat uyuyacaksınızdır diyor. And of course, most importantly, there's no medication. You cannot overdose on the breath. There are no contraindications to breathing slowly. It can't go wrong. It will never do anything bad to you. You know, it's so safe and it's free. It doesn't cost anything, which is maybe why the medical people don't tell you about it. Who knows? That's right. It's a good thing to say this to a pharmacist. I always believe, you know, even I'm a pharmacist, I don't like medicines, you know, unless I have to, I don't take it. So that's so... interesting. Yeah. So diyor, nefesin diyor ne yan etkisi var diyor, ne kontraindikasyonu var, yani hiçbir yan etkisi yok, hem de bedava diyor. Belki onun için diyor doktorlar hani buna çok yapmıyor, sürekli ilaç veriyorlar diyor. Gerçekten çok haklı. Nefesinize odaklanın. Hemen direkt uyku ilaçlarına sakın alışmayın. Sakın direkt bu işlere ilaç almaya başlamayın uyku probleminiz varsa. That's right. So amazing. Before I know I can talk to you hours, but I don't want to, I know you haven't got time tonight, but I know sleeping problems, as well as you are very amazingly, you're specified with lucid dreaming. So what can we say about lucid dreaming? What is lucid dreaming and how can we
what's the benefit of lucid dreaming? Ben şöyle sordum. Tabii rüyalar, uyku problemleriyle ilgili konuştuk ama asıl Charlie lucid rüyalarda çok bir usta. Gerçekten yıllardır bunu yapıyor ve onun bir el verdiği Budist bir şeyi var, büyüğü var Londra'da. O zaten yıllarca orada kaldı. Onun lucid rüyaların nasıl yapılacağını workshopları var, anlatıyor. Ben şöyle sordum, lucid rüya nedir ve bize faydası nedir? What's the benefits of lucid dreams? Okay, I'm going to talk about the benefits of lucid dreaming, but that's got to be the last question because I have a dinner with a friend that I have to go to. But lucid dreaming is essentially you become conscious in the unconscious mind. So if this reminds you of hypnotherapy, that's a quite good idea to have. Because in the same way as a hypnotherapist can take a strand of your conscious mind down into the unconscious and plant seeds of intent or change or healing, in the lucid dream, you're doing the same. But in the lucid dream, you're going right to the bottom of the unconscious mind because, of course, you're asleep. So you can't get more unconscious than asleep. So anything you can treat through hypnotherapy, you can also treat through lucid dreaming. So working with trauma, working with addictions, optimizing performance for athletes, spiritual practice, asking big questions, exploring your mind, and also just having fun. In the same way as hypnosis can be used, you know, in a stage show to have fun, you can also use lucid dreaming for fun. But as the same way as hypnosis can also be used for healing, so too for lucid dreaming. Excellent. Lucid rüya demek, rüyanın içinde uyanıp rüyada olduğunuzun farkına varmak. Ben bunun faydaları nedir diye sordum. Hipnoterapiyle şey yaptı. Gerçekten öyle. Hipnoterapiyle tedavi edeceğiniz her şeyi lucid rüyalarla da tedavi edebilirsiniz. Yani hani bir hipnoterapi master olarak bunu da ben söyleyeyim. Hakikaten bilinçaltına gidiyoruz. Lucid rüyayla da aslında bilinçaltının en derinlerine gidiyoruz. Çünkü zaten uyuyorsunuz orada. Ama normal hipnoterapide uykuyla uyanık arası olduğunuzdan dolayı aslında lucid dream hipnoterapiden daha da etkili. Ve gidip travmalarınızı, limitli inançlarınızı, öfkelerinizi, istenmeyen duygu ve düşüncelerinizi yok edebiliyorsunuz diyor. Wonderful. Thank you so much. You know what? It's Thank you. Wonderful to see you, and thank you ever so much to spend and shared your time with us. And thank you again. And I'm just repeating to the people that you have your website, you have your workshops. It's everything on your Instagram as well as I would say. You have Facebook as well. Diyorum ki Charlie'nin charliemorley.com'u takip edin. Instagram ve Facebook hesabı var. Do you have any Twitter account? Yeah, but I don't really use it. Okay, Twitter'ı çok kullanmıyormuş ama gerçekten bence ben faydalı olanı şeyini gördüm. Web sayfasına girin. Orada bütün her şeyi gösteriyor. Videolar çekmiş, koymuş. Çok çok faydalı. Size iyi gelecek bir ruh sizle tanıştırmak istedim. I said I want to introduce you to my followers because you will be very helpful to people and I know it's great to meet you. Thank you ever so much. Thank you so much. Have a great evening. Thank you. Have a great evening. Thank you. Bye. 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 Thank you.